Galatasaraylılar, hepiniz bugünkü basın toplantımıza hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi Salı akşamı Monaco maçında istemediğimiz bir sonuç aldık. Bundan dolayı da son derece üzüntülüyüz. Ama inanıyorum ki Şampiyonlar Ligi iddiamız devam etmesine engel olmayacak bu aldığımız sonucun. Sene başında takımımız için önemli hedefler koymuştuk. Önümüzde 2 tane daha önemli maçımız var. Şimdi futbolcularımızla, teknik heyetimizle, yöneticilerimizle, taraftarlarımızla bu 2 maça konsantreyiz. Ben takımımıza güveniyorum. Bu maçların sonunda Şampiyonlar Ligi'nde yolumuza devam edeceğimize de yürekten inanıyorum. Monaco maçındaki konsantrasyonumuz bozulmasın diye bu toplantı için bekledim. Ama artık susmak mümkün değil. Buradan şu konuyu ifade etmek istiyorum değerli arkadaşlar. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı bu önemli maçımızdan saatler önce kameralar karşısına geçerek yaptığı maksatlı açıklamayla tarafsızlığını kaybetmiştir. Göreve geldiğinden beri 2 tane olağanüstü açıklama yaptı. İkisinde de kulübümüze cevap vermek için. Sanki Türk futbolunda başka problem yokmuş gibi uçaktan iner inmez bize laf yetiştirmek için kamera karşısına geçiyor. Neymiş efendim? Türk milli takım için çektiği Kur'an'ın gururunu, mutluluğunu yaşayamamış. Yahu benim belki de en önemli Şampiyonlar Ligi maçımın olduğu gün bu açıklamaları yapıyorsun. Galatasaray'ın oynadığı Şampiyonlar Ligi maçı milli bir gururu hak etmiyor mu? Milli bir olay değil mi yani? Bir de konuşmasının sonuna doğru da Galatasaray Spor Kulübü'ne, Galatasaray'a başarılar diliyor. Ya zaten yaptığın bu konuşmalarla, bu icraatla sen başarıyı aslında Monaco'ya dilemiş vaziyettesin. Sayın Başkan'ın sarf ettiği sözlerin hepsinin apayrı anlamı var. Ben buradan sadece Türk futbol kamuoyuna değil, bütün Türkiye'ye soruyorum. Köpeksiz köyde çomaksız geziyorlar lafı bir federasyon başkanına yakışıyor. Sayın Başkan şunu açıklamak zorunda. Bu söylemdeki köpek kim, çomaksız gezen kim? Yine konuşmasının içinde bahsettiği işte kuzu, aslan kelimelerinde isim vererek netleştirmesi gerekiyor. Olayın detayına girdiğimiz zaman kuzu kelimesi söyleniş şekline baktığınız zaman bambaşka bir anlam taşıyor. Kuzu kelimesi bizi kuzu gibi dinlediler dendiği zaman içinde şu anlamı barındırıyor. Yani sen benim karşımda öyle bir pozisyondasın ki ağzını bile açamazsın, laf bile demezsin. %100 tehdit içeren bir kelime. Hiç kimse bunun aksini bana anlatmaya çalışmasın. Kuzu şu manada da, kuzu bu manada değil.
Kaldı ki konuşmanın içinde durmadan Dursun abi, Dursun abi diye bahsediyorsun bana. Sonra da mikrofonların karşısına geçtiğin zaman da kuzu gibi dinlediler bizi diyorsun. Ya ben oraya size, federasyon yetkililerine bir maçla ilgili çektiğimiz videoları ve onları anlatmaya geldik. Biz size bir şeyler anlattık. Biz size çektiğimiz videolarla pozisyonları gösterdik, bunları anlattık. Sen ne demişsin de ben kuzu gibi dinlemişim. Aksine bu jargonun içine, Türk futboluna bu jargonu sokmak son derece hatalı, son derece yanlış bir şey. Çünkü bu şunu çağrıştırıyor, yani sen bu jargonla konuştuğun zaman ben de sana sen de beni koyun gibi dinledin mi diyeceğim. Değerli basın mensupları, bu seviyeye inmemeye çalışıyoruz. Bu seviye Türk futboluna yakışan bir seviye değil. Kim olursan ol, nereden gelirsen gel, bu üslupla bu federasyon başkanlığı koltuğu doldurulamaz. Biz videoyu izlettik. Videoyla ilgili yorumlu Sayın Başkan'ın o maçta Fenerbahçe'nin hakkı yenmiş diye açıklama yaptı. Ya biz sizden adaleti isterken ve uygulamanın eşitlik ilkesine bağlı olmasını isterken biz burada takım ayrımı yapmıyoruz. İster Galatasaray'a, ister Fenerbahçe'ye, ister Beşiktaş'a, ister diğer kulüplere kime yapılırsa yapılsın. Eğer uygulamada bir hata varsa, bir hak yeme varsa bunun arkasından da cezanın gelmesi lazım. Ama eğer sen bunu getirip efendim biz zaten ceza verecektik, duyumları söylüyorum. Ama siz buraya federasyona geldiniz, onun için biz cezayı vermekten vazgeçtik. Hepinize soruyorum ya. Böyle bir hukuksal uygulama, böyle bir adalet anlayışı olabilir mi ya? Orada biz pozisyonları incelerken bize hiçbir şey demediler. Bilahare mikrofon karşısına geçince Fenerbahçe'nin hakkının yendiği konusunda açıklama yapıyorum. Her iki halde de ister Galatasaray'ın ister Fenerbahçe'nin hakkı yenmişse burada bugüne kadar yapılan uygulamaya bağlı olarak bu haksızlığa sebep olan kişinin ceza alması gerekirdi. Evet, Sayın Başkan, sen Türk futbolunun en önemli, en tarafsız olması gereken kurumunun başındasın. Maç pozisyonları hakkında konuşuyorsun ya. Yorum yapıyorsun ya. Yayıncı kuruluşa Galatasaray'la ilgili yorum, yani Galatasaray lehinde yorum yaptıkları için aba altından sopa gösteriyorsun. Bir basın toplantısı yapıyorsun, sadece Galatasaray'ı konuşuyorsun ya. Böyle bir konuşma tarzıyla, böyle bir gündemle yaptığın basın toplantısında bir de tarafsız olduğunu zannediyorsun. Ben açıkçası buna nasıl inandığını da çok merak ediyorum.
Tarafsızlığın sizin en büyük şiarınız olması gerekiyor. Allah'ın lütfuyla o koltuğa geldiğinizi söylüyorsunuz. Ama unutmayın ki Allah'ın sopası yoktur. Bir başka konu değerli arkadaşlar, disiplin talimatlarının arkasına saklanıp bize her konuşmamızda ceza veriyorsunuz. Bu da ayrı bir tutarsızlık. Geçmişte de bunları söyledik. Seçim döneminde başkanlar konuşsun, onlar ceza almayacak dedin. Sonra bundan vazgeçtin. Amacının şu olduğunu düşünüyorum. Ben Galatasaray başkanına ceza vere yasa gereği başkanlık koltuğundan onu indireyim düşüncesindeyim ben. Ya siz zaten konuşmalarımıza bağlı olarak disiplin yönetmeliği çerçevesinde cezayı veriyorsunuz. Gerek para cezası, gerek hak mahrumiyeti bunları veriyorsunuz. Bu yetmiyor. Bu yetmiyor. Yaptığınız basın toplantılarıyla bir de ağzınıza geleni konuşuyorsunuz. Size kim ceza verecek? Size kim ceza verecek? Sen disiplin yönetmeliğiyle cevap vermek zorundasın. Yarım saatlik, 45 dakikalık bir basın toplantısının konusu sadece Galatasaray olamaz. Bugün geldiğimiz nokta son derece net. Bugünkü Futbol Federasyonu'nun Galatasaray'a karşı tutumu artık gizlenemez hale gelmiştir. Galatasaray nefreti ayyuka çıkmıştır. Bütün taraftarlarımız bilmelidir ki şu anda Türkiye Futbol Federasyonu Galatasaray nefretiyle yönetilmekte. Biz ne kadar kavgaya girmek istemesek, gerginlikten uzak durmaya çalışsak da onlar tam tersini yapmaya çalışıyorlar. Aldıkları tutarsız, adaletsiz kararlarla kuzu gibi dinlediler. Demekle bu gerginliği en üst seviyeye taşıyorsun. Kuzu gibi dinlediler anlamını değerli basın mensupları, bizi dinleyen değerli Galatasaraylılar, değerli kamuoyu. Ne demek ya? Önemli günler geçiriyoruz. Önemli günler geçiriyoruz. Buradan son bir sözüm de Galatasaray sevenler için olacak. Bu takım son 3 sezon tüm ittifakları yenerek şampiyon oldu. Yine başaracağız. Her zamanki gibi birlikte başaracağız. Şimdi kenetlenme zamanı değerli Galatasaraylılar, değerli taraftarlarım, değerli Galatasaray'ı sevenler. Şimdi tam kenetlenme zamanı.
Dört bir taraftan yaylım ateşine tutulmuşuz. Bu sabahki çıkan haberlere bakın. Çıkan haberlere, bugünkü yapılan uygulamalara, şeylere baktığınız zaman amacın ne olduğu kesin. Ama herkesin şunu iyi bilmesi lazım. Hiç kimse Galatasaray'ın hak ettiğini, hakkını elinden alamaz. Bunları çok gördük. Son 3 sene içinde bunların hepsini yaşadık. Arkadaşlar, değerli arkadaşlarım, yol arkadaşlarım, değerli taraftarlarım, değerli camiamın üyeleri, şimdi tam kenetlenme zamanı. Tam kenetlenme zamanı. Çünkü başka Galatasaray yok. Hepinize saygılarımı sunuyorum.